Avrupa haritasına bakarken Almanya'nın en önemli şehirlerinden bazılarının Hollanda'da olduğunu görüyorsun. Köln, Aachen ve diğerleri. Hepsi Hollanda'nın sınırları içerisinde kalmış durumda. İnsanlar Almanca değil, Hollandaca konuşuyor. Tabelalar değişmiş, hatta futbol takımları bile Hollanda liginde oynuyor. İlk bakışta bu anlattıklarım alternatif tarih senaryosu gibi kulağa gelebilir. Ama işin gerçeği şu ki, bu bir zamanlar gerçek bir plandı. Hem de öyle gizli saklı değil. Bizzat Hollanda hükümeti tarafından hazırlanan ciddi bir projeydi. Ve eğer o dönem alınan birkaç karar farklı olsaydı, bugün Avrupa haritası bambaşka bir şekilde çizilmiş olabilirdi. Analizime geçmeden önce senden küçük bir ricam var. Kanalın geleceği için desteğine ihtiyacım var. Bu yüzden bana destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Öyleyse analizime başlıyorum. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Hollanda özgürlüğüne kavuşmuş bir ülkeydi. Ama içeride durum hiç de öyle değildi. Ülke resmen yıkılmıştı. 5 yıl boyunca Nazi işgali altında kalmış, ekonomisi sömürülmüş, şehirleri zarar görmüş ve en önemlisi halkı büyük bir travma yaşamıştı. Ama bu travmanın zirve noktası 1944'te yaşanan açlık kışıydı. Almanlar Hollanda'ya yiyecek ve yakıt girişimini tamamen kesince insanlar hayatta kalmak için lale soğanı yemek zorunda kaldı. Evet, bildiğimiz çiçek yediler. O meşhur, renkli ve iç açıcı lalelerin ardında aslında böyle karanlık bir hikaye de var. Velhasıl binlerce insan açlıktan ve soğuktan hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla savaş bittiğinde Hollanda'da sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda çok derin bir öfke vardı. Devlet bu yıkımın hesabını yaptı. Yaklaşık 25 milyar Hollanda güldeni zarar açıkladılar. Ama ortada ciddi bir problem vardı. Almanya bu parayı ödeyebilecek durumda değildi. Üstelik ABD ve diğer müttefikler de Almanya'dan para alınmasına sıcak bakmıyordu. Çünkü 1. Dünya Savaşı sonrası uygulanan ağır tazminatların yeni bir savaşa zemin hazırlayabileceği düşünülüyordu. İşte tam da bu noktada Hollanda yön değiştirdi ve tarihe geçen o mantık ortaya çıktı. Parayla ödeyemiyorsan toprakla ödeyeceksin. Evet, tanıdık gelmiş olabilir çünkü bu durumun bir benzerini Türkiye ve Yunanistan'da yaşadı. 1923'te yapılan Lozan Anlaşması görüşmelerinde Türkiye Yunanistan'dan savaş tazminatı istedi. Ama Yunanlar savaştan yeni çıkmış ve çökmüş bir ekonomiye sahipti. Bu nedenle para ödeyemeyecek durumdaydı. İşte tam da burada Türkiye devreye girdi ve dedi ki paran yoksa toprak ver. Sonuç olarak Yunanistan para yerine Karaağaç bölgesini Türkiye'ye bıraktı. Böylece Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye geçti. Bu konuyu ilerleyen dönemlerde detaylı olarak Edirne'yi gezdiğimde yerinde anlatacağım. Dilerseniz şimdi konumuza geri dönelim. Hollanda'nın bu planının ardında önemli bir isim vardı. Kendisi bir asker ya da politikacı değildi. Bir şehir plancısıydı. Ama ona verilen görev çok netti. Hollanda'yı büyütmek. O da bu işi hafife almadı ve 3 farklı senaryo hazırladı. En radikal olan plan A'da Hollanda Almanya'nın batısındaki büyük şehirleri ve sanayi bölgelerini alıyordu. Özellikle Köln gibi dev şehirler bile bu planın içerisindeydi. Ve bu plan gerçekleşseydi Hollanda neredeyse %50 büyüyecekti. Daha temkinli olan plan B ve C riskleri azaltmaya yönelik alternatiflerdi. Ama işin en sert kısmı burada ortaya çıkıyordu. Hollanda sadece toprak istemiyordu. O topraklarda yaşayan Almanları da istemiyordu. Dolayısıyla bu plan milyonlarca insanın sistemli şekilde sürgün edilmesini içeriyordu. Nazi üyeleri, 1933'ten sonra gelenler ve büyük şehirlerde yaşayanlar gönderilecekti. Kalmak isteyenlerse Hollandaca konuşmak ve Alman kimliğini bırakmak zorundaydı. Yani bu sadece bir toprak genişlemesi değil, aynı zamanda zorla kimlik değiştirme ve büyük bir nüfus mühendisliği projesiydi. Bu planı meşrulaştırmak için ilginç bir argüman kullanıldı. Hollandalılar Almanya'nın kuzeybatısında yaşayan insanların aslında gerçek Alman olmadığını, zamanla Almanlaşmış Hollandalılar olduğunu savundu. Bu bölgelerde konuşan lehçelerin Hollandaca'ya çok daha yakın olması da bu iddiaya dayanak olarak gösterildi. Böylece kendilerini işgalci olarak değil de kurtarıcı gibi göstermeye çalıştılar. Ama planın gerçek yüzü bu söylemin çok ötesindeydi. Ayrıca o dönemlerde birçok ülke Almanya'dan toprak almak istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ciddi toprak kayıpları yaşamıştı.
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaysa Polonya ve Sovyetler Birliği gibi ülkeler Almanya'nın doğusundan devasa alanlar aldı. Dolayısıyla Hollanda'nın da bakış açısı oldukça basitti. Herkes alıyorsa biz neden toprak almayalım? Hatta Hollanda'nın kraliçesi bile bu planı destekliyordu. Ülke içinde ciddi bir kamuoyu desteği vardı. Ama herkes aynı fikirde değildi. Bazı siyasetçiler ve dini çevreler bu planın hem ahlaki hem de ekonomik açıdan büyük sorunlar yaratabileceğini savundu. Milyonlarca insanı sürgün etmenin getireceği yük ve oluşturacağı düşmanlık ciddi bir riskti. Fakat asıl belirleyici olan iç tartışmalar değil, dış güçler oldu. 1947 yılında ABD ve müttefikler devreye girdi. Hollanda'ya açıkça hayır dediler. Çünkü Almanya zaten milyonlarca mülteciyle doluydu. Eğer Hollanda'da milyonlarca insanı sınır dışı ederse sistem tamamen çökecekti. Üstelik Soğuk Savaş başlıyordu ve ABD için güçlü bir Batı Almanya hayati öneme sahipti. Çünkü zayıf bir Almanya Sovyetlerin güçlenmesi anlamına geliyordu. Hollanda'ya da bu noktada net bir seçenek sunuldu. Ya Marshall Planı kapsamında ekonomik yardım alacaksınız ya da bu toprak planının peşinden gideceksiniz. İkisi birden mümkün değildi ve Hollanda da seçimini yaparak ekonomik yardımı tercih etti. Böylece o dev plan bir anda küçüldü ve neredeyse tamamen ortadan kalktı. Sonuç olarak Hollanda'ya sadece 69 kilometrekarelik küçük bir alan verildi. Yani hayal edilen dev genişlemeden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Ama hikaye burada bitmiyordu. 1963 yılına gelindiğinde Almanya bu küçük toprak parçalarını geri almak istedi. İki ülke anlaşmaya vardı ve sınırın gece yarısı değişmesine karar verildi. İşte tam da burada olay hayli ilginç bir hal aldı. O dönemde Hollanda'da bazı ürünlerin vergisi Almanya'ya göre çok daha düşüktü. Bunu fark eden tüccarlar sınırın Hollanda tarafına yüzlerce kamyon dolusu mal yığmaya başladı. Saat gece yarısını gösterdiğinde sınır değişti ve mallar bir anda Almanya'ya geçmiş oldu. Üstelik tek bir kuruş vergi ödemeden. Bu olaya tarihte ise tereyağı gecesi adı verilmişti. Gerçekten tarihi ilginç olaylarla dolu ve ben bu tarz az bilinen olayları aydınlatıp sizlere anlatmayı çok seviyorum. Bu nedenle bana destek olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi düşünmelisin. Velhasıl dostlarım, sizden nacizane bir isteğim var. Kanalın son zamanlarda YouTube tarafından önerilmemesi motivasyon anlamında beni oldukça geriye atıyor. Fakat buna rağmen sizler için içerik üretmeyi bırakmıyorum. Haliyle de sizi daha çok yanımda hissetmek benim açımdan oldukça kıymetli ve bana güç veriyor. Hollanda'nın Almanya'dan toprak alması gibi benim de gelecek için bazı planlarım var. O planlardan bir tanesi de yüzüğümden gördüğünüz gibi birkaç ay içerisinde evlenmekti. Dolayısıyla konuyu bağlayacak olursam bu plan gerçekleşmiş olsaydı Hollanda belki de çok daha büyük ve güçlü bir ülke olabilirdi. Ama aynı zamanda zorla göçlerin ve kimlik silinmesinin gölgesinde kalan bir devlet de olacaktı. Velhasıl benim planım da evlenmek, huzur içerisinde yaşamak ve bunun için gayret göstermek. Ben gayret gösterdiğim sürece de karşılığını alacağımı, Yaradan'ın bana olumlu geri dönüşler yapacağını biliyorum. Çünkü her zaman söylendiği gibi her şerde muhakkak bir hayır vardır ve ben o hayırın peşinden koşmayı çok seviyorum. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.